Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır Pinterest'te gördüğüm ve kaydettiğim bir model vardı. Bu ekranda görmüş olduğunuz basit büstiyer modeli. Yapımı gerçekten çok basit, duruşu da bence çok güzel. Ben bir yumak kullanarak bu modeli elde ettim. Seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim anneciğim. Sizler iki yumak kullanarak daha uzun hali. O hali bence çok daha güzel olur. Yapımı çok basit. Bütün detaylarını paylaştım. Bu S ve M bedene uygun. Sizler şu en son artırma yaptığımız kısımdan daha da, yani şu kısımdan daha da çok artırma yaparak modeli elde edebilirsiniz. Yani kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz daha doğrusu. Ben bu bedenin bütün detaylarını sizinle paylaştım, örümünü. Şöyle göstereyim. Tığım 2 milim. Kullandığım ipi falan birazdan göstereceğim. İnce bir pamuklu ip kullandım. Pamuklu ip kullanmanızı tavsiye ederim. %100 pamuk olursa çok daha iyi olur. Akrilik ipler yazın yakabilir. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. O zaman kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Evet, büstiyerimiz için öncelikle kullandığım ipi göstermek istiyorum. Şöyle bir yumak yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü 3 parçasını ördüm. Bir parçası kaldı. Bir de altını devam edeceğiz. Yeterli olur şimdi. İçeriğiyle ilgili şöyle bakın. İpimin içeriği %100 pamuk. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Pamuklu olsun. Aksi takdirde yazın giymek istemeyebiliriz. Yani bizi yakmasın, bunu yapmasın. Madem o kadar öreceğiz, emek vereceğiz. %100 pamuk olmasına dikkat edin. Şimdi modelimiz ön ve arka bu şekilde göğüs kuplarıyla başlıyoruz. Bunlar ön için, 2 tane de aynısından arka için yapacağız. Ben bir tanesini yaptım, diğerini birlikte yapacağız. Yani şu gördüğünüz göğüs kupunun üçü de birbiriyle aynı. Toplamda bunlardan 4 tane olacak. Birini yaparsanız, yani birini anlarsanız hepsini anlamış olursunuz. Hepsini rahatlıkla yapabilirsiniz. Tığımı göstermek istiyorum. Şöyle 2 milim, 2,5 milim de olur. Zincir çekerek başlıyorum. 4 tane zincir çekiyorum orta ayarda. Evet. 4. zincirimi tutuyorum. 3 tane daha zincir çekiyorum. Doluyorum. Tuttuğum 4. zincirin içine batıyorum. Ve 2 seferde çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Şu sonradan çektiğim 3 zincir kenar oluyor. Orta kısmın trabzanın yanına yine 2 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan, pardon. Arada 2 zincir. Aynı noktaya giriyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bakın, en sondaki zincire batıyorum. Ve 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Şimdi ne yaptık onu göstereyim hemen size. Bakın. Şu kısmı yaptık. Şu detayı yaptık. Kenar zinciri, ortada ikili kalp şeklinde trabzanım, bir de kenar zinciri. Şimdi üst sıraya çıkıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Şu orta kısma, 2 zincirli kısma giriyorum. Trabzanları buraya yapıyoruz. Birinci trabzanım aynı noktaya, ikinci trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya giriyorum. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Doluyorum. Şu kenar zinciri vardı ya, onun şöyle en tepesine batıyorum ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Kenarlarımız hep 3 zincir ve 3 seferde yukarı çıkmayla oluşacak. Dönüyorum, yine 3 zincir, yine ortaya girdim. Burada değişik bir işlem yapmıyoruz. Şu an aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya tekrar 2 trabzan doladım. Köşede yine en tepeye batıyorum ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Bundan toplamda 4 sıra aynı işlemi tekrarlayacağız 4 kez. Ay, bu arada biraz boğazım ağrıyor. Evet, 4. sıram içinde 2 zincirimi çektim. 2 tane yine trabzanımı yaptım. Doladım. Köşeye giriyorum ve
2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Evet, gördüğünüz üzere 4 sıra aynı durumu tekrar ettik. Burası omuz askı birleştirme yerleri olacak. Şimdi bakın. Şöyle gösterelim. Birebir aynısını yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bir tanesini bana bakarak yapın. Diğerlerini de önünüze koyun, modeli aynen bu şekilde. Oradan çok rahatlıkla yapabilirsiniz. 3 zincirle yine yukarı çıktım. Orta kısma giriyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum 2 tane. Arada 2 zincirim. Yine aynı noktaya ikili trabzan. Şimdi buraya kadar aşağı ile aynı oldu. Burada artırma yapacağız. O yüzden 2 tane daha zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum ve yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu aşağıda yaptığımız dümdüz ilerlemeyi artık ne yaptık? Genişlemeye vurduk. Doluyorum. Yine köşeye batıyorum. 3 seferde çıkarak sıramı tamamlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra aynı işlemi tekrar ettik. 5. sırada bir artırma yaptık. Dönüyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Bu sefer de bakın şu 2 zincirli kısımlara batacağım. Zaten hep 2 zincirli kısımlara batıyoruz. İkili trabzanımı yaptım. Artık genişleme olduğu için araya 2 zincir. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan yaptım. Arada bakın hiçbir zincir çekmeden bir sonraki boşluğa atlıyorum. Buraya yine hemen ikili trabzan yapıyorum. Öyleydi sanırım. Evet, emin olmak için aynısı olsun diye bakın. Evet, ikili trabzan yaptıktan sonra arada 2 zincir, aynı noktaya tekrar 2 tane ikili trabzan doladım. Sona geldim. Şöyle batıyorum. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Evet, bakın modelimiz genişlemeye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız şu an. Döndüm. Yine 3 zincirle yukarı çıktım. Doladım. 2 zincirlik kısma bakın. Hemen batıyorum. Buraya yine trabzan grubumu yapıyorum. Araya 2 zincir. Aynı noktaya tekrar trabzan grubumu yaptım. Şimdi bakın burada farklı bir işlem yapacağız. Şöyle bir trabzan grubum var. Şöyle bir trabzan grubum var. Burada bir boşluk var değil mi? Şu boşluğa gireceğim. Dolayıp direkt buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir. Aynı noktaya tekrar girdim. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden hemen bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya yine trabzan grubu yapıyorum ikili. Arada 2 zincir. Aynı noktaya giriyorum. Ve yine trabzan, kenar trabzanımı yapıyorum. Bakın. Burada ne yapmış olduk? Şu ortada bir tane artırma yapmış olduk. Dönüyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şu bir zincirle, pardon 2 zincirli kısma giriyorum. Yine trabzan grubumu yapıyorum. Sağ ve sol sabit kalacak. Artırmaları hep şu ortadan yapacağız. Araya 2 zincir giriyorum. Aynı noktaya tekrar 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi arada 2 zincir çekiyorum. Bakın bu trabzan grubum bittikten sonra doluyorum. Şu V'li kısma batıyorum. Ve buraya yine ikili trabzan grubumu yapıyorum. Arada 2 zincir. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Ay pardon, burada 2 zincir çekmemişim örnekte. Evet. Şunu yaptıktan sonra şu orta V'ye batarken zincir çekmeden batıyoruz. 2 tane trabzanı yapıyoruz. Arada 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı noktaya tekrar giriyoruz. 2 tane
trabzanı yapıyoruz. Zincir çekmeden dolayıp bir sonraki boşluğa giriyoruz. Buraya yine 2 trabzan, arada 2 zincir. 2 trabzan doladım, sıra sonuna geldim. 3 seferde yukarı çıkıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Biraz hızlı yapıyorum, kızım uyanmadan bitireyim istiyorum. Çünkü uyanınca fırsat vermiyor. Evet. Yani çok basit aslında artırma mantığı. Buradan takip ederek yapıyorum. Size bir tanesini benimle aynı yaparsınız. Ben bir tanesini şablona bakarak yaptım. Diğerlerini de yaptığım örnek üzerinden gidiyorum. Uyandı bile kızım. Evet, bir üst sıraya çıkıyoruz. 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Hemen trabzan grubumu yapıyorum. 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Aynı noktaya giriyorum ve buraya da yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi arada 2 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya yine trabzan grubumu yapıyorum. Arada 2 zincir. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Arada 2 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya da yine trabzan grubumu yapıyorum. Aralarda hep 2 zincir yapıyoruz. Bakın 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırayı da böylelikle bitiriyorum. Bitişlerde hep 3 seferde çıkıyoruz. Başlangıçlarda 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bir sonraki sıraya dönüyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. İlk boşluğuma giriyorum. Yine ikili trabzan grubumu yapıyorum. Arada 2 zincir. Aynı noktaya giriyorum. Ve yine trabzan grubumu yaptım. Şimdi bakalım bundan sonra ne yapmışız? İki zincirimi çekiyorum. Bir sonraki bakın ortada kalan boşluğa giriyorum. Buraya birinci trabzan grubumu yapıyorum. Şimdi burada artırma yapacağız ama zincir çekmeden hemen aynı boşluğa giriyorum. Pardon. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa giriyorum. Buraya yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Yani bu sırada şöyle bir artırma yapmış oluyoruz. Burada ikiliydi ya, burada 1, 2, 3'lü oldu. 2 tane zincirimi çekiyorum. Geliyorum son noktaya. Buraya yine trabzan grubumu yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde doluyorum. Sıra sonunda 3 zincirle yukarı çıkarak sıramı kapatıyorum. Üç zincirle yukarı çıkıyorum. Yine şuraya hep aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın aynı şekilde buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincirim var. Aynı noktaya giriyorum. Ve yine ikili trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi bakın şuradaki 2 zincirli kısmın ilkine batıyorum. Buraya trabzan grubumu yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum. Ve yine trabzanımı yaptım. Şimdi zincir çekmeden doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir. 2 tane zincirimi çektim. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya da yine trabzan grubumu yapıyorum. Arada 2 zincir.
Yine 2 trabzan doluyorum. Sıra sonunda 1, 2, 3 zincirli yukarı çıkıyorum. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sıramı da tamamlamış oldum. Evet, bir sonraki sıra için 3 zincirli yukarı çıktım. Şu noktaya yine aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Efendim anneciğim, efendim canım. Arada 2 zincirim var. Doluyorum. Bir sonraki bakın boşluğa giriyorum. Buraya yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir, aynı boşluğa giriyorum. Yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya da yine aynı şekilde 2 trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya giriyorum. Yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu noktaya da geliyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Doluyorum. Sıra sonunda yine 3 seferde yukarı çıkıyorum. Evet. Böylelikle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sıramı da bitiriyorum. 13. sıra için 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Yine şu kısma aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya giriyorum. Ve yine 2 trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bakın. Buraya yine 2 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirim var. Aynı noktaya giriyorum. Yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın şu boşlukta bir artırma yapacağız. Doluyorum zincir çekmeden. Buraya giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum. Tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Burada ne yapmış olduk? Bir artırma yapmış olduk. Zincir çekmeden bir sonraki boşluğa giriyorum. İp canım, o bir şey değil. Bakayım. Buraya yine 2 tane trabzan. Arada 2 zincir. Arada 2 zincir. Bir sonraki boşluk. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve doluyorum. Sıramı bu sefer çıkarak tamamlıyorum. Bir sonraki sıra için yine 3 zincirle yukarı çıktık. Boşluğa yine aynı işlemi tekrarlayıp 2 tane trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekip bir sonraki bakın şu boşluğa girip yine 2 tane trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şu tekli trabzanın olduğu noktaya 2 tane trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, burada tekli olan trabzanı çifte çıkardık. Arada 2 zincir, bir sonrakine giriyorum. Kalanları da aynı gördüğüm şekliyle tamamlıyorum. Sağdaki ve soldakileri hep aynı işlemi tekrarlıyoruz. Artırmaların hepsini ortadan yapıyoruz. Arada 2 zincir. Tekrar girdim. Ve sıramı yine 3 seferde çıkarak tamamlıyorum.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Evet, çok sağ ol kızım. Evet, bir üst sıraya geliyoruz. Şurada ve şurada yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şu kısımda bir artırma yapacağız. Burayı ve burayı aynı şekilde örelim. Şurada yine artırmayla karşınızda olacağım. Orayı hemen örüp dönüyorum. Evet, buraya kadar ördüm. Geldim artırma noktasına, doladım. Evet, 2 tanesini aynı şekilde yaptım. Şimdi 2 zincir daha çekiyorum. Artırma yapıyorum. Buraya 2 tane daha trabzan yaptım. Alttaki ikili olan trabzan sayımı burada 1, 2, 3'lü trabzan grubuna çıkardım. Sıramı yine 2 zincir çekip aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, bir üst sıradayız. Şu kenarlara hiç dokunmuyoruz. Şuradan yine artırma yapacağız. Buraları aynı şekilde örelim. Burada tekrar artırmayla devam edeceğiz. Evet, şu kenarları aynı ördüm. Ortanın da ilk dalına şöyle yine trabzan grubumu yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki kısmına giriyorum. Buraya da yine trabzan grubumu yapıyorum. Arada 2 zincir mutlaka olacak. Yine ikili trabzan. Evet, bu şekilde bakın burada da artırma yapmış olduk. Şimdi kalan ilmekleri aynı şekilde öreceğiz. Yine trabzan grupları arada 2 zincir şeklinde. Yani şu aşağıda gördüğümüzün aynısını yapıyoruz. Sıramı tamamlayayım, bir üst sırada görüşelim. Evet, bir üst sıradayız. Şimdi 1, 2, 3 şu noktaya kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Şurada yine bir artırma yapacağız. Şu boşluk kısma yine şuradaki gibi tekli trabzan ekleyerek artırmamızı yapacağız. Şimdi tamamlayıp dönüyorum. Evet, orta noktaya kadar trabzan grubumu yaptım. Bakın şöyle aynı şekilde. Şimdi şu noktaya başına dolayıp direkt giriyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, aynı noktaya tekrar giriyorum ve bir tane daha tekli trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa giriyorum. Yani burada ne yapmış olduk? Bir artırma yapmış olduk. Bu da genişlemeye sebep oluyor. Şimdi sıramızı aynı gördüğümüz şekilde tamamlayalım. Bir üst sırada tekrar devam edeceğiz. Evet, geldik bir üst sıraya. Şu tekli trabzanın olduğu noktaya kadar aynı gördüğümüz gibi aynı işlemi tekrarlayacağız. Burada tekrar artırma yapacağız. Evet, orta noktaya kadar aynı işlemleri tekrarladım, geldim. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum. Şu tekli trabzanı bu sırada çifte çıkarıyoruz. Tekliyi de burada çiftli yaptım. Arada 2 zincir. Yine aynı noktaya batıp çiftli yapıyoruz. Böylece ne yapmış oluyoruz? Burada da bir artırma yapmış oluyoruz. Şimdi 2 zincir çekip sıramı gördüğüm şekliyle tamamlayacağım. Dediğim gibi sadece zaten artırmaları şu orta noktalardan yapıyoruz. Kenarlar aynı şekilde devam ediyor. Tamamlayıp dönüyorum. Evet, geldim bir üst sıraya. Şimdi şu bakın 1, 2, 3 1, 2, 3 bunlar sağda ve solda kalan yerler. Şu artırma yerine geliyorum. Oraya kadar şimdi düz bir şekilde örelim. Orada yine bir artırma yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Evet, bir üst sıradayız. Artırma yerine kadar geldim. Bakın buraya tekli bir tane trabzan grubu yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane daha ikili trabzan grubu yapıyorum. Bakın bu şekilde. Burada da ne yapmış olduk? Şurada ikili olan trabzanımızı burada 3'e çıkarmış olduk. Şimdi yine sırayı gördüğüm şekliyle tamamlıyorum. Daha sonra bir üst sıra ve son sıramızla karşınızda olacağım. Evet, son sıramızdayız. Bakın bu noktaya kadar aynı işlemi tekrarladım. Burada yine şu 2 zincirli kısımlara ikili
trabzan gruplarını yapıyorum. Arada 2 zincir, bir sonraki boşluğa giriyorum ve yine ikili trabzan grubunu yapıyorum. Çok güzel olmuşsun. Burada da ne yaptık? Bir artırma yapmış olduk. Şimdi sıramı gördüğüm şekilde tamamlıyorum, dönüyorum. Evet, son sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi ipimi şöyle biraz bırakıp kesiyorum. Kesmesem de olurdu aslında son olduğu için. Neyse. Şöyle 2 tanesi ön kup olacak. İkisi de arka kup olacak. Öncelikle şu noktalardan dikip birleştireceğiz. Daha sonra şu noktalardan birleştireceğiz. Hemen şu üst noktaları göstereceğim. Evet, ön ve arka kupları şöyle bakın. Diktim, birleştirdim. Şöyle göğüs kubu oluyor. Şimdi yapmamız gereken şu önlerin şu köşe noktadan birleştirmek. Arkaları da şu köşe noktadan birleştirmek. Buraları dikebilirsiniz. Ardından da şu koltuk altı kısmını da yine şu köşe noktalardan birleştirmek. Buralardan birleştiriyoruz ve daha sonra modelde hiçbir artış eksilme olmadan dümdüz döne modeli istediğimiz uzunlukta örüyoruz. Dediğim gibi şu kısımları birleştirip aynen bakın şurada sadık kalacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bu tarafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bu tarafta. Toplam önde yani 16 tane trabzan grubu olacak şundan. Arkada da yine aynı şekilde 16 tane trabzan grubu olacak. Yani 16 şeklinde kesinlikle artırma yapmadan önde 16, arkada 16 tane trabzan grubu şeklinde modelimizi istediğimiz uzunlukta öreceğiz. Daha sonra görüşelim. Evet, yukarı kısımlarını şöyle başlangıç ve bitiş iplerini birleştirerek birleştirdim. Şöyle bakın. Şimdi birleştirme kısmından sonra burada 8 tane şu modelden vardı. Burada 8 tane. Arkada da 8'er tane vardı. Şimdi bunları hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz aşağıya indik. Şu köşe inişlerini de söylemek istiyorum. Şurada birleştirdikten sonra köşe inişlerinde bakın. Direkt şurada şu modelim vardı ya, bundan diğer kısmı atlarken arada 2 zincir çektim ve diğer kısmı atladım. Yani şu modelin diğer kısmını atlarken, yani ön ve arka kupa atlarken şöyle sadece 2'şer tane zincir çekip atladık. Toplamda şu modelden benim 32 tane modelim oldu. Siz de bunu kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer bu beden sizin için küçükse, bakın şurada yaptığım son artırma sırası var diye, ondan sonra yine şu V ile devam edip bir bölüm daha artırabilirsiniz. Şimdi ben bir yumakla yaptım. Sadece yumağımın yettiği kadarıyla bu kadar yaptım. Sizler daha uzun da yapabilirsiniz. Daha uzun yapmak istiyorsanız direkt modeli devam ettireceksiniz. Şu kenar bitiş modelini göstereceğim size. Şöyle küçük bir model geçtim kenarından. Direkt bakın şu kenar kısımlarına şöyle yapıyoruz. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Son yaptığım sık iğnenin şöyle içine batıyorum. Sabitliyorum. Ardından da devam ediyorum yine. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yine zincir çekiyorum. Son yaptığım sık iğnenin şöyle içine batıyorum. Ve ardından da batıp sabitliyorum. Ben bu şekilde bütün köşelerini, hem üstleri hem altları bir kenar oyası yaptım. Direkt düz sık iğne de yapabilirsiniz. Modelimiz bu kadar basit. Şimdi arkadan da sabitleyelim.
Şöyle iyice düğüm yapıyorum. Evet. Bu şekilde büstiyerimiz hazır. Şimdi ben üzerinden güzel bir ütü geçeceğim. Şu kenar iplerini de temizleyelim. Daha sonra tabii ki ütü geçtiğim için buharlı ütü, boyutunda da bir uzama, genişleme olacak eninde ve boyunda. Ona göre size de ölçülerini söyleyeceğim. Hemen ben bir ütüleyip geliyorum. Evet, ütüledikten sonra şöyle bakın, çok güzel bir görüntü oldu. Üzerime de denedim. Gerçekten şahane oldu ama bence bir yumak değil 2 yumakla uzun yapılsa çok daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Böyle sadece tatil yerlerinde kullanabilirsiniz. Günlük hayat için çok da uygun değil. Uzatmanızı mutlaka tavsiye ederim. Benim ipim yetmediği için uzatamadım. Elimdeki yumakları kullanmak istediğim için. Şöyle bakın, enimiz 43 santim. Şu göğsün en son geniş kısmını söylüyorum. 20 santim. Boyunu da şöyle söyleyeyim. Bunlar M beden için uygun. Göğsün altından 2-3 santim uzun oluyor. Çok uzun değil. Boyu da şöyle 35 santim uzunluğunda. Bu ölçülerle bir yumak kullanarak bu ölçülere ulaşabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama biraz önce söylediğim gibi uzun yapmanızı tavsiye ederim. Yapımı çok kolay, çok zevkli bir model. Ben ince ip kullandım. Yani şu kalınlıkta bir ip kullandım. Siz bir tık daha kalın kullanarak daha salaş bir duruş elde edebilirsiniz. Şöyle bakın, birazcık benim örgüm küçük oldu. Çünkü ipim inceydi. Daha zarif dursun diye yaptım. Evet, bu şekilde deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Örmemi istediğiniz başka projeler olursa da lütfen Instagram hesabından bana ulaşırsanız onları değerlendiririm. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.